Merhaba. Bugün ilişkiler konusundan, iletişim konusundan bahsedeceğiz. İletişimin her türlü şekli var. Duygusal iletişim, bedensel iletişim, zihinsel iletişim. Pek çok şekilde iletişiyoruz birbirimizle. Tabii ilişkiler de kuruyoruz haliyle. Fakat bunları bir dengeye oturtmakta zorluklar yaşayabiliyoruz. Şimdi denge mevzusu nedir? Denge bir terazinin iki kefesine benzer. Bizler de ancak nefsler bittikten sonra tam anlamıyla dengelenebiliyoruz kendi içimizde. Bu dengeyi kuran şey aslında bizim damak çakrası denilen olgudur. Beyin sapı bölgemiz diyebiliriz kısaca. Beşinci merkez çakrası vasıtasıyla iletişime geçiyoruz. Zaten sesin çıktığı, bir şekilde yiyecekleri aldığımız, yediğimiz damak bölümü aynı zamanda merkez sinir sisteminde de benzer bir durum söz konusudur. Bizler ağzımızdan lokmayı alırız, sonra bunu bedene indirgeriz. Yani dışarıdan aldığımız bir şeyi burada öğüterek, bunu dengeli hale getirerek bedenimizin içerisine alırız. Bunu da bir şekilde damak çakramız vasıtasıyla yapıyoruz. Arka tarafta da merkez sinir sisteminde de alfa nöronlar vasıtasıyla beyin ve beden arasındaki iletişimi sağlıyoruz. Yani iletişim denilen şey bizim beşinci çakramızla alakalı bir durum. Bu tabii ki altıncı ve yedinci nefs döngüsünü de içinde barındıran bir etkendir. En son çektiğimiz videolardan bir tanesinde yedinci çakra konusuna değinmiştik. Talı çakra. Ve burada bir şekilde eşi düşman gibi gördüğümüzden bahsetmiştik. Düşman gibi görmemizin sebebi de nedir? Bize etki eden durumlar ve biz kendi içimizde nefs döngüsü sırasında kendi içimizde bütünlüğü, birliği ve dengeyi bulamadığımız için bunu da ilişkiler vasıtasıyla dengelenerek sağlamaya çalışıyoruz. Karşımızdaki kişiler bazen bir iş arkadaşlığı, bazen aşk arkadaşlığı, bazen bir alışveriş, hiç fark etmez. Hepsi bizim ihtiyaçlarımıza göre yapılan durumlardır. Kişinin hiçbir şeye ihtiyacı yoksa zaten bir iletişim kurma gereği de duymaz. Daha sonrasında tabii yukarıya çıktığı zaman vermek için iletişim içerisinde olabiliyoruz. Dediğim gibi dengeyi aslında sağlıyor talı çakra. Zaten beyin sapında bizim yön bulmamızı sağlayan etkenler vardır. E, Yönümüzü doğru seçebiliriz, doğru kararlar verebiliriz, doğru adımlar atabiliriz. Eğer talu çakra dengeliyse ve doğru çalışıyorsa biz de zaten hayatı daha dengeli bir şekilde götürebiliyoruz. İlişkilerde de denge unsuru yine söz konusu. Fakat bu bizim merkezi sinir sistemi yani aşağısıyla yukarısını birbirine bağladığı için daha önce yaşamış olduğumuz, geçmiş olduğumuz deneyimler üzerinden beyinden e, refleksler yoluyla geliyor. Ve ne yapıyoruz? Biz aslında hafızaya daha önce kaydettiğimiz ama farkına varmadığımız tepkileri ya da duyguları aşağıya indirgiyoruz talu çakra vasıtasıyla, beyin sapı vasıtasıyla diyelim. Bizim daha önce yaşamadığımız ve tecrübe etmediğimiz bir şeyi zaten hal edinmemiz mümkün değildir. E, O konuyla ilgili bir şey tetikler ve biz öğrenmiş olduğumuz şeyler üzerinden tepki gösterir hale geliriz. Ve bunu yapan şey dediğim gibi talu çakrası. E, tabii ağırlık birbirinden tabii ki farklı olabiliyor. Normalde bizler alt tarafla yani nefs döngüsüyle yaşıyoruz. Bunu beyne iletiyoruz. Beyne gitmesi de zaten çok büyük bir tetiklenme olursa, hani şok edici durumlar olursa, görsel olarak da hafızaya kaydediliyor vesaire ama genelde tepkisel olguları daha ne derler e, daha kolay vermemizi sağlıyor. Daha önce gördüğümüz kişilerden aldığımız örneklerle hayatımızı şekillendiriyoruz. Fakat bu aslında bizim karakterimiz değil.
Bunu ancak nefs-i safiye noktasına geldiğimiz zaman o ben dediğimiz şeyin gerçek doğası ortaya çıkıyor ve burada ancak dengeyi tam olarak bulabiliyoruz. Tabi çakralarımız dengeli çalışabilir. Kök 3, 5 hiç fark etmez. Bu bizim talu çakra seviyesinde olduğumuzu göstermiyor. Talu çakra seviyesi nedir? Merkezi sinir sistemi var. Beyne giden bir alan burası. Beyin mekanizması farklı çalışır. Alt taraf farklı çalışır. Bu nöronlar beyinde aşağının dediğim gibi bağlantısını kuruyorlar. Ne zaman biz çevresel sinir sistemiyle etkiyi bitiririz, bu da ne demektir? Aslında ölmek demektir. Yani ölmeden önce ölmek. Öncesinde tabii ki farklı algılardan, farklı acılardan geçiyoruz. Ama talu çakra seviyesinde neredeyse bizi tetikleyen, karşıda bizi etkileme durumu kesinlikle olmuyor. Her şeyi aslında çözmüş oluyoruz. O evrelerin tümünden geçmiş oluyoruz ve artık hani ben bu şekilde bu dünyada, bu hayatta yaşamak istemiyorum diyoruz. Çünkü nedir? Nefsimizi burada tükettiğimiz için bunu yapıyoruz. Ondan sonrasında da diğer çakralara doğru yolculuk başlıyor. Gerçek ahiret algısı 7. çakra bittikten sonra gerçek kabir alemi aslında başlıyor. İlişkileri kurarken peki nasıl kuruyoruz? Dediğim gibi hafızadan çekiyoruz bu şeyleri. Daha önce bizim rol modellerimiz var. Bunları öğrendik. Bir filmden nasıl etkileniyorsak ve oradaki işte aşk hikayesinden nasıl haz alıyorsak, bazen gördüğümüz, izlediğimiz şeyler, bazen hayatımızın içerisinde bizzat şahit olduğumuz şeyler, bazen korkularımız dahi bizi aslında o yöne doğru sevk ediyor. Bu korkularla mücadele etmeyi öğrenebilelim diye. Huzurlu bir aile içerisinde yaşadıysa kişi, annesiyle babasının arasında iletişimsel olarak herhangi bir problem yoksa, o zaman doğru bir ilişki yürütmeyi başlangıçta öğrenebiliyor. Çünkü ikisinin arasındaki ilişki bizim sen dediğimiz herkesle olan ilişkimizdir aslında. Bu eşimiz olabilir, çocuğumuz olabilir, patronumuz olabilir, hiç fark etmez. Buradaki ilişkiyi çocukluk zamanından beri düzgün bir dille ifade etmeyi, dürüstlüğü, saygıyı, güveni öğrendiyse kişi, o zaman hayatında bunu koruma çabası içerisine girebiliyor. Ve buna tezat tavırlar olduğu zaman da haliyle bu onu yavaş yavaş güçsüzleştirebiliyor da. Fakat ailesi kavgalı, sorunlu bir ilişki içerisinden doğmuş bir çocuksa durum daha farklı şekilleniyor. Neden? Çünkü o nefs döngüsü sırasında buradaki daha önce öğrenmiş olduğu kaydı, kendine ait olmayan kaydı burada temizlemek zorunda. Mesela kavgacı bir babası olan bir kişilik daha sonrasında kavgacı bir karakter bulabiliyor ve bunu eş olarak seçiyor. Bu hani özellikle hani ayıklanmış da seçilmiş gibi düşünebilirsiniz bunu çünkü onu öğrenmiş. Yani bu kaydı alacak ve oradaki durumu hani nefret ettiği bir babası var diyelim kişinin ve nefret ettiği babasına benzer bir karakter buluyor ki orası temizlenebilsin ve kişi dengeyi bulabilsin. Oradaki öfkenin ya da nefretin bitebilmesi için aslında bunu yapıyoruz. Önceki koşulları ezberlediğimiz için bu ezbere takılı kalarak gidiyoruz zaten. Çevresel sinir sistemi dememizin sebebi de bu. Çevre bizi etkiliyor. E, Kardeşimizle mesela sorun yaşıyoruz. O dönemde kardeşimizle yaşadığımız sorun olurken aynı zamanda yine kardeşleriyle sorun yaşayan insanlar görüyoruz. Karşımıza bunlar da çıkıyor. Ya da rekabet unsuru çıkabiliyor aynı evrede. Çünkü bizim bir aile içerisinde tek çocuksak orada biriciyiz. Ama ikinci bir çocuk olduğu zaman bu sevgi, ilgi bölünüyor. O zaman da ne yapıyoruz? Biz kendimizi daha yalnız, daha güçsüz hissedebiliyoruz. O yüzden güç unsuruyla birlikte kardeşler yine üçüncü çakra konusuyla ilgilidir. Yani bununla ilgili pek çok örnek verebiliriz aslında.
Kendi örnekleriniz varsa bunlardan da verebilirsiniz. Yani asla yapmam, asla ben babam gibi birisini istemiyorum ya da yani reddettiğimiz şey bizim aslında farkında olmadan e, kabul ettiğimiz ve üzerimize çektiğimiz şey haline dönüşüyor. Yani kestirme yolunu bu şekilde söyleyelim. Canım benim uyudu. E, Reddediyoruz ve orada bir enerji var. Burada bir reddediş var. O reddediş bitene kadar, çünkü red ve inkar durumunu burası kabul etmez. Sevgi unsuruyla çünkü bağdaştırırız. Beyinde her şey nötrdür. Bunu da nötrleyebilmek için haliyle istemediğimiz durumlara maruz kala kala ilerliyoruz burada. Tabii çakraların hepsinde, her bir çakra seviyesinde talu çakra ile bir bağlantı var haliyle. Diğer üst tarafla birleştiği için. Mesela kök çakra algısındaysak, biz birinci çakradaysak, 7 ile toplayalım bunu. Daha önce çakrasal ilişkiler videosunu paylaşmıştım ama bu biraz daha farklı bir varyantı. Kökte bizim güçlenmemiz, gelişmemiz gerekiyor. Maddi olarak da, fiziksel olarak da bir büyüme evresidir. Büyüme evresinde bizler başkalarına muhtaç durumdayızdır. Ve başkalarından gelen kaynaklarla bir şekilde besleniriz. Annemiz bize yemek yapar, yedirir. Babamız para kazanır, getirir. Ve bir şekilde bizler büyürüz. Birinci çakra da bizim güçlü olabilmemiz ve hayatta korunaklı, dayanaklı olabilmemizle ilgili olduğu için sekizinci çakra, yani 1 artı 7 eşittir 8. Sekizinci çakra da yine bir şekilde iradeyi yine temsil ediyor ve başkalarından gelen kaynaklarla da ilgilidir. Biz ne yapıyoruz? Kök çakrayı çalışırken otomatik olarak sekizinci çakrayla da bağlantı halindeyiz. Oradan alıyoruz, duysal merkezden. Yani duyularımız bize çocukluk döneminden itibaren gelen alışkanlıklarımızı orada şekillendirmemize yardımcı oluyor. Kök dönemi zaten bizim güçlendiğimiz dönemdir. Ve sekizinci çakra çok güçlü bir çakradır ve duyuların merkezi çakrasıdır. Haliyle direkt duyularla bağlantı halindeyiz. İçgüdüsel bir şekilde davranıyoruz. Eğer bizler burada öfkemize, düşmanlarımıza, düşman olarak belirlediğimiz insanlara karşı savaş açarsak ya da bir şekilde karşımızda, nasıl söyleyelim, mesela zengin bir kişilik, babadan soydan zengin ve köklenmeye çalışıyor. Fakat ne yapıyor? Aileyi inkar ediyor ve gidiyor. Gittiği zaman burada kendi başına bir çaba içerisine girmesi lazım. Haliyle bütün benliğiyle, bütün duyularıyla birden tek başına bu mücadeleyi vermesi gerekiyor. 8. çakrayı çok güçlü şekilde kullanıyor burada. Doğru ilişkiler kurması ve burada bir şekilde kendini göstermesi ve ben diyebilme potansiyelinin açığa çıkması lazım. Fakat 8. çakra iktidarla ilgilidir. Burada dengelenebilmek için ya senin iktidara gelmen gerekir ya da iktidarda olanı kabul etmen gerekir. Eğer kabul edersen oradan zaten gelecek. O kaynaklardan zaten besleneceksin. Fakat kabul etmediğimiz zaman kökte bizi zorlayan ve bizi güçsüz bırakan durumlar içerisine girebiliyoruz. Ne kadar çok duyularımızı da çalıştırmaya, kullanmaya çalışsak, ne kadar güçlü irademizi kurup ben malikim, her şeyin farkındayım, biliyorum ben de desek, yine de oradaki güç unsurunu tamamlayabilmek için bize reddettiğimiz, inkar ettiğimiz durumlar bir şekilde başımıza gelmeye gelir. Ve buna bizim engel olma şansımız yok ve kökte köklenmekle ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz, dengelenmeyiz. Fakat aile köklü. Bu köklü ailenin içerisindesin ve onların kuralları, onların bir şekilde krallıklarına saygı duyarak büyüdüyse kişiler, babaya daha çok saygı duyarak büyüdüyse kök algısını daha hızlı geçebiliyorlar. Kök çakra o zaman gelişmiş oluyor. İster manevi değerler olsun, ister maddi olsun. Köklerden gelen bir saygınlık ve orada onun kişiliğine, karakterine bir saygısızlık olmadığı müddetçe kök çakrayı
dengeli şekilde kullanır ve duyularından da yeterli ilhamı, coşkuyu alabilir kişi. Burayı da çok rahat bir şekilde geçirebiliyoruz. Orada dengeyi kuran şey dediğim gibi yine talu çakra, fakat bağlantı direkt 8. çakra ile işliyor ilişkilerde. İkinci çakraya gelirsek 2 artı 7 eşittir. Bizler levhame alanı çalışırken diyelim. Ne yapıyor? 9. çakraya denk gelir totali. 9. çakra zihindir. Daha önce bahsetmiştik. Haliyle levmetmesi gereken yerde kişi karşıdakiyle genelde ilişkiler ve para üzerine kuruludur ikinci çakra teması. Ve kişi kendi zekasına güveniyor. Buradan veriyi alıyor. Ama bunu karşıdaki kişiye aktaramıyor. Verme durumu, ama kendi zekasında olanı bir şekilde paylaşmaya çalışıyor. Fakat bu ne yapıyor? Şikayete dönüşüyor. Kişi de çene yapıyor. Ondan sonra ikinci çakra ile ilgili düşüncesel problemler ortaya çıkıyor. Kendini güvencede hissedemiyor. Para konusunda zorluklar yaşayabiliyor. 9. çakrası çok gelişmiş de olsa, zekasına çok güveniyor da olsa, ikinci çakrada tıkanıklıklara yol açıyor. Çünkü para kazanma dürtüsü karşıdaki kişiler tarafından, daha fazla para kazanabilen kişiler tarafından burada sömürüye maruz kalabiliyor. Ya da cinsellikle de ilgili olduğu için ikinci çakra, kişi ne kadar dediğim gibi farkında da olsa, bilinçli de olsa, ikinci çakra güven konusunda sıkıntılar yaşıyorsa, burada yine cinsel temalı saldırılara maruz kalabiliyor. Ya da istemediği, onu güvende hissettirmeyecek durumların içerisine girebiliyor. Bunu kaldıramıyor çünkü 9. çakra aktif olduğu için, burada oradan mesajı aldığı için ben irademi kaybetmemeliyim, hayatta güçlü durmalıyım, ben her şeyin farkındayım, bu duruma nasıl maruz kalabildim diyor. 3. çakra duygusal yönlerimizle alakalı ve bizim bir şekilde hem kişisel irademiz, kişisel eforumuz, içimizdeki gerçek güç, solar plexus diye de geçer, gerçek güçle bağlantılı ve bizim ilhamlarımızla bağlantılı. Mesela aşk duygusu. Eğer biz birbirine göz süzen bir ailenin içerisinde büyüdüysek ya da bir şekilde aşk hisseden insanları gözlemlediysek, ne yapıyoruz burada? Aşkın ne olduğunu çok dolu dizgin yaşayabiliyoruz. Buradaki ilhamı da nereden alıyoruz? 3 artı 7 eşittir 10. çakradır. Yani kaynak. O zaman bizler tamamen sevgi dolu, tamamen e, kaybetmiş her şeyi, yani hayal dünyasında, ilhamda, coşkuda, yaratıcılığın içerisinde, ama kesinlikle mutsuz olmayarak bu dönemi geçiriyoruz. Fakat 3. çakra aynı zamanda aile konusuyla da bağlantılıdır. Kavgalı bir ailede, aşk olmayan bir ailede büyüdüyse kişi, o zaman ne yapar? Baba teması da oradadır, 10. çakradadır. Gerçek iradeye aslında teslimiyetle alakalıdır. Ne yapıyoruz o zaman? Karşıdakinin iradesiyle kendi irademizi çakıştırabiliyoruz. Ve o zaman bir teslimiyet olması da mümkün olmuyor. Ne yapıyor sistem? Bizim elimizdeki iradeyi, bizim elimizdeki gücü aslında bizden alıyor. Ve bizim kaynağa ulaşmamızda ya da kaynaktan gelen verileri yorumlayıp ilhamda kalmamızda sorunlar yaratabiliyor. Bizi dengeleyecek olan şey nedir? Burada aslında iradeye teslim olmaktır. Çünkü beyinden gelen mesaj odur. Teslim ol. 3. çakranın sonunda zaten kişinin teslimiyete geçmesi gerekiyor. Ama kendi içindeki irade ve kaynak babayla, aynı zamanda yaradanla ilgilidir. Bir şekilde sadece kendi yaptırımlarına güvenmiş ve hayatın içerisinde ona destek olan hiç kimse olmamışsa, e, kaynakları koşulsuz şartsız veren birileriyle karşılaşmadıysa hayatı boyunca, o zaman bu iradeyi teslim etmesi çok daha zorlu bir hale gelebiliyor kişide. Haliyle bu kişiler hayal kurabilirler aşık olarak. Fakat bu aşık olduğu kişiden de yine darbe yemesine mümkün. Çünkü nedir? Güven unsuru oluşmamış durumda burada.
daha önceki kayıtları alarak, kopyalayarak yaşadığımız için maalesef böyle zorlukların içerisine de girebiliyoruz. Ne zaman ki kişi tamamıyla teslim olur, tamamıyla kendini, kontrolünü, kaynağa, hani Allah'a teslim etmek deriz ya kendimizi, o hale bürünebilirse o zaman içinde o ilham, o coşku, o güzellikler açığa çıkmaya başlayacaktır. Dördüncü çakraya çalışırken 4 artı 7 eşittir 11'dir ve 11 bizim sınırlarımızla bağlantılıdır. Dördüncü çakra sevgiyle de ilgili. Bizim dilediğimiz şeyleri bulabilmemiz, e, doruklarda olan şeyleri hissedebilmemizle ilgilidir. İlhamların ötesinde bir hakikat var ve bu bizim başka bir sisteme, başka bir kendi kaynağımıza aslında, kendi merkezimize yavaş yavaş ulaştığımız bir yerdir. Dördüncü çakra anne ile ilgilidir. Yukarıdaki 11. çakrada nedir? Kabirden çıkma, bedenin dışına çıkma olgusu. Nasıl biz annenin rahminden dışarı çıktığımızda farklı bir aleme geçiş yapıyorsak, aslında 11. çakranın sınırında bir şekilde doğum gibi algılayabilirsiniz. Aynı zamanda bu tabii kişilik karakter yapısıyla da doğru orantılı. Dördüncü çakranın sonunda da yine aynı şey söz konusu. Oradan bir şekilde çıkış, anneden çıkış gibi, yeniden doğmak gibi ya da farklı bir aleme dirilmek gibi de sayabilirsiniz aslında. O yüzden dördüncü çakrayı ben bir şekilde berzah olgusuna benzetiyorum. Çünkü hani mavi dev yıldızlar ve diğer yıldızlar arasındaki ayrım gibi. Birisi bunu 11'de yaşıyor, diğeri dördüncü çakrada yaşıyor. Ama nedir? Buradaki bağlantı e, e, böyle dolu dizgin, sınırsız, her şeyi yapabileceğimize dair bir inanç beslememize yol açıyor. Dilediğimiz her şey de o dönemde kabul oluyor. Eğer bizim dördüncü çakramız dengeliyse. Yani gerçek anlamıyla hem kendimize hem de diğerlerini sevmeyi başarabiliyorsak ve sevgi adına diğerlerinin istediği ve dilediği şeyleri de yapabilme cesaretimiz varsa diyelim. O zaman ne yapıyoruz? Bizler başkaları için de o sınırı aşmayı, başkaları için de kendi kabuğumuzdan sıyrılmayı göze alabiliyoruz. Yani deri değiştirmeye benziyor aslında bu. Farklı bir aleme geçiş, farklı bir algıya geçiş. Kendi içimizdeki cevheri aslında fark ettiğimiz bizim üçüncü çakra, dördüncü çakra omuriliğin içerisinde. Hrit çakra. Yani gerçek anlamıyla aslında farklı bir aleme, farklı bir yola giriş evresi de diyebiliriz. Dördüncü çakrada sevgiyi, güveni, özgürlüğü algılayamamış, dilediği şeyler yerine getirilmemiş bir çocukluk ve ergenlik dönemi geçirdiysek ve bu isteklerimize kendi başımıza yapmaya çalıştıysak, kimseden bir destek almadıysak, o zaman buradaki o ilhamın da üstünde olan sevgiyi algılayabilmekte zorluklar yaşıyoruz. Haliyle nedir? Kendimizi sınırlanmış, kısıtlanmış ve hani benim bir şey ben yaparsam kendi kendime yapabilirim. Öyle istekle olacak şeyler değil bunlar algısıyla düşünebiliyoruz. Kendi irademize güveniyoruz. Kendi yaptırımımıza güveniyoruz ve dördüncü çakrada tıkanıklıklar yaşıyoruz. E, 11. çakra hayal dünyası, yaratıcılık, farklı alemlere dediğim gibi açılan kapılar, dünyayı, hayatı farklı bir gözden görebilmek demek. Dördüncü çakranın da aslında bir şekilde yaptığı olgu buna benzerdir bakıldığında. Yani dediğim gibi sevgi açıldığı zaman içeride çiçeklenmeler olur. Çiçeklenmeler. Fakat bu sınırlı değildir. Sınırsız bir çiçeklenmeyle ancak enerjiyi bizler beşinci çakraya doğru geçirebiliyoruz. Bunun da dengesi dediğim gibi sevgi ve doğru iletişim, sevgi adına doğru iletişim kurabilmek. Mesela kök çakrada ne yaptık? Kendi başımıza çabaladık, kendi başımıza bir şeyler yaptık. Yola girenlerin zaten temel olarak yaptığı şey budur. Biz kendi irademizi, kendi kontrolümüzü bulduktan sonra yola giriyoruz.
Kök çakrada ne yapıyoruz? Gelişiyoruz, büyüyoruz ve ben demeyi öğreniyoruz. Gerçek iradeyi buluyoruz kendi içimizde. İkinci çakrada bu sefer düşünceler arasındaki iletişim önemlidir. Birincisi eylemlere dayanır. Ve eylemlerin aslında tevhidi efal de 8. çakrayla bağlantılı. Ne yapıyoruz biz aslında? Yukarıda daha önce bunu yaşamış, tecrübe etmiş, görmüş, geçirmiş olan ama bunun hakikati vardır bir de. Bu hakikati bizler kendi öğrendiğimiz, kendi gördüğümüz eylemlerle aslında birleştirerek hayatımızı şekillendiriyoruz. Ve bunlar da aslında başlangıçta belli. Nedir? Bir tohum atılır, o tohum kendi halinde büyür, sulanır, beslenir. Bizde olan kaynaklar, bizde olan birikmişlik, o ben oluşana kadar ne kadar kayıt hafızaya alınmış şey varsa bizler tamamıyla bunlarla şekilleniyoruz. Beşinci çakranın zaten sınırı 7 ile toplandığında 12. çakradır. Beşinci çakrada bizim kendimizi sevmemizle bağlantılıdır. Fakat 12. çakra yukarıda. Yani enerjisel bir alanla alakalı. Şimdi ne yapıyoruz biz? Beşinci çakra seviyesine geldiğimiz zaman haliyle dışarıdaki alanı, dışarıdaki enerji katmanını algılayabilir, bunu fark edebilir ve sanki korunduğumuzu hissediyor şekline geliriz. Yani bakıldığında dıştaki katman bizi aslında koruyan, kollayan bir katmandır. Burada çevresel ilişkilerimiz tamamen dengelenebilir. Fakat burası da yine sevgiyle alakalı. Kendimizi seviyorsak eğer 12. çakradan aldığımız verilerden daha doğru, daha güzel bir şekilde faydalanabiliyoruz. Oradaki enerjileri doğru noktalarla temas ettirerek doğru bilgiye ulaşabiliyoruz. Yani fakat bu geçmiş kayıtlardan ziyade bizim o dönemki dışarıdaki yanımızda, çevremizde olan insanlarla bağlantılı. Geçmişin çoğunu zaten temizleye temizleye geldik. Bizler kendimizi ben dediğimiz şeyi oluşturana kadar aslında 3 çakra vasıtasıyla bunu yapıyoruz. Bakıldığında 3 çakrada daha fazla bir eylemimiz var. Daha fazla bir çabamız var. İkinci çakrada bu çeneye vurabiliyor. Kızgınlık, güvensizlik, beklenti ya da farklı istekler olarak kendini gösteriyor. Bu istekler olmadığında genellikle kadınların söylediği sözdür. Ya keşke bu adamla evlenmeseydim. Keşke bunu yapmasaydım. Çok pişmanım. Bu duruma onun yüzünden bu durumdayım. Hani o böyle söylemeseydi ya da böyle davranmasaydı, davranışlardan çok düşünce şekline takılırız çünkü ikinci çakrada. O zaman ne yaparız? Burada dediğim gibi dengesizlikler yaşayabiliyoruz. Daha detaylı inşallah daha sonraki dönemlerde yaparız. Bakalım başka ne yazmışız? Yedinci çakra aslında bütün çakralarla, temel olarak alt çakralarla bağlantılı. Oradan aldığı bilgiyi aşağıya iletiyor. Yani sende ne varsa bunu açığa çıkarmanı ve motor nöronlar vasıtasıyla bunu göstermeni sağlıyor. Haliyle bunda bizim normalde bir kontrolümüz yok. Fakat damak çakrasını düzenlemenin birkaç yolu var. Bu da nedir? Doğru iletişim kurabilmek için biraz sesimizi kısmamız gerekir. Bazı yerlerde susmayı öğrenmemiz gerekir. Bazı yerlerde hazmetmemiz gerekir. Bütün çakralarla bağlantılı çalıştığı için. 7. çakra seviyesine kişi geldiği zaman zaten çok fazla bir kelime, cümle duyamazsınız o kişinin ağzından. Sadece buradan gitmek istiyorum ibaresi vardır. Yani sınırda olduğu için artık yukarı ahirete çıkmak istiyorum durumu olur ama ahirete çıkma isteği olursa zaten buradan çıkamaz. O yüzden hiçbir şey istemiyorum noktası diyebiliriz. Çünkü nedir? Aşağıya doğru giden şeyi zaten geçti buraya geldiğinde. Beyin sapı bölgesine geldiğinde. Orada ne yapacak? Ponsu geçecek. Kendi
köprüsünü geçecek. Ben diyecek ne kadar çok çabalamışım, ne kadar çok yanlış anlamışım insanları. Aslında hiç böyle düşünmemiş yani bu insan. Bu şekilde niyeti yokmuş da ama ben her şeyi yanlış anlamışım, yanlış yorumlamışım diyoruz. Ee, Yani böyle davranmasaymışım da olurmuş yani. Ne önemi varmış ki? Niye kendimi savunmaya çalışmışım? Ama burayı geçtikten sonra bunu idrak edebiliyoruz. Boş yere kalbini kırmışım, boş yere kızmışım. Yani aslında hepsini ben yapmışım. Öyle diyoruz. Yani kayıtlar silindiği için, geçmişin bir şekilde hafızası kaybolduğu için kendi gerçek öz halimize dönüyoruz yani. Ondan sonrakiler nedir? İşte tevhidler olarak bilinen alanlardır. Burada da ne yapacağız? Bizim özelliğimiz var. Bizim özelliğimizin bir de zıt özelliğinde olan insanlar var. Artı eksi kutup gibi. Buradaki kutupları bu sefer tam tersi olan kişilere karşı yaklaşımımız nasıl olacak? Onları da dengeleyeceğiz dediğim gibi. Buradaki bağlantı yine daha öncesinden zaten burada bir bilgi vardı. Nefsler bittiği zaman buradaki bilgiler, buradaki hafızanın kayıtları açığa çıktı. Bilinçaltı açığa çıktı. Açığa çıktığı için de hepsini görebildik. Hataların farkına varabildik. Önceden ses çıkardığımız şeyleri artık ses çıkarmaz hale geldik. Sonrasında zaten onlar daha sessiz geçen bir süreçtir diyelim artık. Onların da farkında olmadığının farkında olduğumuz için o süreçlerde ancak bunu yaşadıktan sonra algılayacaklar. Yaptığı yanlışlıklar, yaptığı eylemler, düşünce şekli belki e, kendisine zarar verebilir ya da çevresine zarar verebilir ama çok fazla da müdahale etmiyoruz zaten o aşamalarda. Çünkü yine bizim geçmemiz gereken bir döngü var. Kendi içimizle ilgiliyiz. Onları dengelemeye çalışıyoruz. Gördüklerimizin yanlış olduğunu fark etsek dahi bunlara çok fazla müdahale etmiyoruz. Bizden istenmediği sürece ve bizi çok fazla zorda bırakmadığı sürece diyelim. Hala ben diyen bir şey çünkü hala var. İletişim de yine dediğim gibi ilişkiler ve iletişim aslında aynı alanla alakalı. Ee, Birisine dokunmak, dokunmamak, birisini hissetmek, düşünmek, düşünmemek, ona karşı bir duygu beslemek, beslememek. Ne oluyor aslında? Aramızda bir iletişim, bir bağ olduğunu gösteriyor, değil mi? Ve bu bağ bizim yanımızda olsa da kişi olmasa da vardır. Her bir çakrayla farklı şekilde yorumlanır. İkinci çakra seviyesinde kişiler uzaktaysa dahi onunla enerjisel, elektriksel bir bağ hala mevcut oluyor. Düşünce enerjisi çünkü çok sınırsız bir enerjidir ve kişinin enerjisi çok güçlüyse zaten oturduğu yerden de karşıdakine bir şekilde etkileyebilme, sadece karşındaki olması gerekmiyor. Çevremize çünkü topluyoruz o şeyleri, enerjileri. Dışımızdaki katman daha da geniş olduğu için ne yapıyor? Biz düşündüğümüz an oraya doğru gidiyor. Bunu tabii işte ben zamanda yolculuk yaptım, tayin mekan yaptım falan diye düşünenler de var. Çok hızlı gidiyorsanız zaten düşünce gücüyle oluyordur. Bunlar da zaten nöron tetiklenmesi. Yani o oranın hafızasını alıyorsunuz siz. Bir resim karesi gibidir beynin içerisinde bu hafıza. Oraya düşündüğünüz an otomatik olarak oraya gittiğinizi hissedersiniz ama aslında sadece bir sinaps bağlantısından ibarettir bu durum. Bakıldığında büyük bir yolculuk var mı? İçeride bir mesaj iletiliyor mu? İletiliyor ama oraya aslında gitmiyoruz. Fakat nedir? Nöronlar daha hızlı, daha aktif bir şekilde çalışıyor ve sinaps bağlantısı da artmış durumda. Buradaki zaten iletişimsel bağın sebebi de bu. Bakalım. Evet, damak çakrasını dengelemenin ve bizi biraz daha sessizleştirmenin en kolay yolu bedensel olarak bakarsak dilimizi yukarıya doğru ters çevirmek ve dilimizi damağımıza yapıştırmak. Bu bizim tat olgumuzu biraz daha şekillendirecek ve beyne farklı sinyaller gitmesine sebep olacak. Ya da normalde yaptığımız şeylerin
Tam tersi şeyler yapmak da bunu bir şekilde dengeleyebiliyor. Ne yapıyoruz? Daha önceki kaydın üstüne yeni bir kayıt daha ekliyoruz. O zaman ikisiyle de birlikte hareket etmiş oluyoruz. Daha önce denenmemiş olanı denemek mesela. Hiç gitmediğiniz bir yere gitmek. Bir kişinin sevgilisi vardır. O sevgiliyle bir parkta oturuyordur. Ne zaman oradan geçse o sevgili kişinin aklına geliyordur ve bundan acı çekiyordur. Çünkü ayrılmışlar, gitmiş, bitmiş bir ilişki. Ama oraya daha sonrasında başka arkadaşlarla birlikte gidip oradaki olayların, oradaki hafızanın üzerine yeni bir hafıza eklenirse, o zaman oraya gittiğinizde ya da oradan geçtiğinizde artık sizi o kadar etkilememeye başlayacaktır. Yani hafızanın farklı modellerini geliştirmek, oluşturmak da diyebiliriz buna. E, Mesela her zaman aynı yöne yatıyorsunuz. Bu sefer farklı bir yöne yatın. Acılı yiyorsunuz. Bir sefer acısız yemeği deneyin. Hani bu renkli, farklı tatlar, farklı lezzetler, bu bir geçiş evresi olduğu için beyne daha önce hafızada olmayan şeylerin alınması da 7. çakrayı bir şekilde dengeleyecektir. Zaten 7. çakraya geldiği zaman kişiler kendisinden daha farklı olan insanlara karşı bir yönelim içerisine giriyor. Öbür tarafa geçebilmesi için, içeride yeni bir tetiklenmenin olabilmesi için, daha önceki kayıtların aslında bir şekilde temizlenip onların yerine yeni bir şeyin gelebilmesi için diyelim, bizi dengeleyecek, bizi hiç bakmadığımız bir yönden bakmamızı sağlayacak insanlara doğru bir yönelim olabiliyor. Bu tabii kişiler arasında bazen evliliğe devam eden insanlar var. Bunlarda da bir şekilde kaçamaklar olarak kendini de gösterebiliyor. Hani burası dünya hayatının sonuysa bir gibi işler. Zaten bizi dik tutan omurgamız kökten itibaren bütün her şeyi aslında dünya hayatı birinci boyut olarak da sayabiliyorum ben. Hani öbür taraftan baktığımda. Tabii bunun maksimum penceresi bu. Maksimum sınır 7. çakra. Nefsleri bitirerek ölenler zaten her şeyden vazgeçerek gidiyorlar. Burada artık tamamlamadığı, e, beklentisinin olduğu hiçbir şey kalmıyor. Artık beklemek de bir şey ifade etmiyor, istemek de bir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmediği zaman ancak bizler 7. çakrayı geçebiliyoruz canlar. O yüzden zaten adına ölmeden önce ölmek diyoruz ya. Hani bu sistemden, daha önce tanışmış olduğun enerjilerden, daha önce tanıdığın insanlardan, etkilendiğin konulardan hepsinden arınıyorsun ve farklı bir aleme, farklı bir sisteme geçiyorsun da diyebiliriz kısaca. Bakalım. Madde madde yazmıştık da onlara bakıyorum. Unuttuğum bir şey var mı diye. Okurken bile hatırlamıyorum yani hangi amaçla yazdık biz bunu. Fiziksel olarak nasıl dengeleriz demişiz. Söyledim. Farklı şeyler yaparak, bu dilin hareketi de farklı bir eylemdir. Hani dilimizi hep açık bir şekilde bırakmaya alıştık ya da sürekli hareket ettirmeye alıştık, fakat bir noktada sabit bir şekilde bekletmeye alışmadık. Ben çocukken mesela çok yapardım onu. Şu elleri, parmakları şöyle şöyle. Hani alışılmış, süre giden, normal sıradan olan hareketleri farklı bir şekilde bedenin yorumlamasını sağlamak olarak da düşünebilirsiniz bunu. Her zaman yattığımız şekilde yatmayalım. Mesela her zaman sıcak suyla duş alıyorsak arada şoka uğratalım. Yani beyne şoka uğratalım. Farklı bir mesaj, farklı bir sinyal. Bak, ben artık değişmeye, dönüşmeye başladım. Yeni şeyler deniyorum. Farklı bir şeylere doğru gitmek istiyorum ve kendimi düzenlemek için artık bir gayretim var deme noktası. Yeni bir şeyler öğrenmek, hafızaya yeni bir şeyler almak. Bu bir bisiklet sürmek olabilir. Ee, Her zaman sağ elle yazıyorsanız sol elle yazmayı deneyebilirsiniz mesela. Çocukken bir oyun oynardık kardeşimle. Cümleleri kelimesel olarak tersten okurduk. Bizim için bir oyundu ama ne yapıyorduk? Hayatı tersinden okumak gibi bir şey. Şimdi de tersinden geldim, size düz şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani bu tarz farklı, renkli,
Farklı yemekler. Hani size demiyorum ki şeye gidin, Afrika'ya ya da Amerika'nın güneyine gidin de orada böcek yiyin falan demiyorum tabii yani. Özellikle farklı bir şey yapmak için dolaşmaya, gezmeye ihtiyacınız yok. Farklı adımlar atabilirsiniz. Adımlarınızın boyunu mesela değiştirebilirsiniz. Önceden kısa kısa adımlar atıyorsanız biraz daha bacağınızı ileri atarak yürüyebilirsiniz. Ne bileyim, ya da bir salıncağa ters binebilirsiniz. Hani bir sürü yöntemi var işin. Aynı zamanda bu 7. çakra dediğim gibi yukarıyla da bağlantılı olduğu için enerjiyi de tersine döndürmek olabilir. Bu hakkı çalışması da yine damak çakrasını şekillendiren bir çalışma. 13. çakrayla da aslında bağlantılı bakıldığında temelde, çünkü hepsini topluyor. E, Çocuklar mesela eğilirler aşağıya doğru. Ayakları ve ellerini aynı hizaya getirirler. Bu hareket mesela onların 7. çakrasını dengeler. O yüzden biz çocuklara kızamıyoruz, değil mi? Bir şeyleri yok, içgüdüsel davranıyorlar. Olduğu gibi akışta diyebileceğimiz şekilde davranıyorlar. Ee, Ya da hani amuda kalkmak dediğimiz durum. Ters dönmek yani. O yüzden böyle fiziksel hareketlerde bazen tabii ki çakraları dengeleyebiliyor canlar. Fakat bu bizim iletişimimizi ne kadar etkiler? Ne kadar çok yaparsak o kadar dengeli olur, ama bizler nefs döngüsündeyken oradaki dengenin arada bozulması lazım ki şok etkisiyle karşılaştırmalar yapalım ve oradaki döngüyü birleştirip çıkabilelim. O yüzden çok dengelenmek de çok iyi bir şey değil aslında. Bakalım. Sanıyorum yeterli olur. Hepinizi seviyorum.